Orta Doğu'daki bazı çatışmalar sessiz başlar. Masalarda atılan imzalarla ya da ekranlara düşen soğuk diplomatik açıklamalarla. Ama her sessizliğin ardında geçmişten gelen yankılar vardır. Bugün yaşananlar da tam olarak böyle bir yankının uzantısı. Amerika ile İran arasındaki gerilim yine yeni bir eşikte. Ve masada dünyanın en tehlikeli ihtimallerinden biri var. Amerikan medyasındaki haberlere göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmak için hazırlık yapıyor. Peki İran'la ilgili her meselenin arka planında neden hep Amerika var? Bu iki ülke onlarca yıldır birbirini gözetliyor. Sınır ötesi planlar yapıyor, gizli operasyonlarla birbirlerine karşılık veriyor. Her biri diğerinin geleceğini şekillendirmek için geçmişten miras kalan bir ajandayı devam ettiriyor. 444 gün süren rehine krizi, vurulan uçaklar, suikastler, sabotajlar. 1980'den bu yana aralarında resmi diplomatik ilişki bile yok. 40 yılı aşkın süredir ne bir elçi ne bir konsolos. Sadece karşılıklı tehditler, ambargolar ve vekalet savaşları. Peki bu düşmanlığın perde arkasında ne var? CIA destekli 1953 darbesi nasıl bir kırılma anıydı ve İran'ı nasıl değiştirdi? Batı'nın gözdesi olan Şah'ın İran'ı nasıl oldu da Hümeyni'nin öfkesiyle, Mollaların iktidarıyla ve devrim muhafızlarının gölgesiyle yüzleşmek zorunda kaldı? Bugün sizlere modern tarihin en çarpıcı diplomatik dönüşümlerinden birini anlatacağım. Petrol kuyularının derinliklerinde başlayıp sarayların koridorlarında geçen ve sokak gösterilerinin ateşiyle şekillenen bu hikaye, günümüz dünya siyasetinin en karmaşık düğümlerinden birini çözmemize yardım edecek. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen devam edin. Çünkü İran ve Amerika arasındaki ilişkiyi anlamadan bugünkü Orta Doğu'yu ve dünya dengesini kavramamız imkansız. Bu iki ülke arasındaki çekişme sadece tarih kitaplarında değil, bugün okuduğumuz her haberin, takip ettiğimiz her krizin temelinde yatıyor. Uranyum zenginleştirme tesislerinde, dronlarla yapılan suikastlarda, diplomasi masalarındaki sessiz tehditlerde devam ediyor. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız Amerika-İran dosyasını açıyoruz. İyi seyirler. ...19. yüzyılın sonlarına doğru insanlık tarihinin gidişatını değiştirecek siyah bir sıvı, dünyanın ekonomik ve siyasi haritasını yeniden çiziyordu. Petrol. Orta Doğu'nun kaderi artık bu siyah altının gölgesinde yazılacaktı. Britanya, Fransa, Rusya gibi büyük güçler bu zenginliğin peşinde koşarken, İran'da stratejik konumu ve zengin kaynakları nedeniyle bu paylaşım savaşının tam merkezindeydi. Bu savaşta en hızlı davranan ülke Britanya oldu. İran'daki Kaçar Hanedanlığı zayıf bir dönemindeydi ve bu sayede bir dizi imtiyaz elde ettiler. Britanyalı zenginler bu imtiyazlarla İran'ın farklı bölgelerinde petrol aradılar. Ancak aradıkları yüklü rezerve bir türlü ulaşamadılar. 1901 yılına gelindiğinde ise William Knox Darcy adındaki bir İngiliz milyoner kaderin çarklarını döndürecek büyük bir hamle yaptı. Darcy, cebinde 20.000 sterlinle İran Şahı Muzaffereddin'in karşısına çıktı. Teklifi basitti. İran hükümetine sadece 20.000 sterlin nakit, kurulacak şirketten 20.000 sterlinlik hisse ve çıkarılacak petrolden %16'lık kar payı karşılığında İran'ın tüm petrol kaynakları üzerinde 60 yıllık bir imtiyaz. Teklif kabul edildi ve tüm petrol Anglo-Persian Oil Company şirketinin oldu. Bu şirket bugün hepimizin çok iyi bildiği BP yani British Petroleum olarak varlığını sürdürüyor. İşte bu anlaşmadaki %16'lık o küçük rakam İran'da çıkacak ilk ayaklanmanın kıvılcımı olacaktı. Çünkü tüm zenginlik İngilizlere akarken İran halkı kendi topraklarının altındaki servetin yalnızca kırıntılarıyla yetinmek zorunda kalacaktı. Üstelik İngilizler sadece petrolü çıkarmakla kalmadı. İran'ın siyasi yapısını da kontrol altına aldılar. Her yeni hükümet, her kritik karar Londra'nın onayından geçiyor, İran adeta yarı sömürge durumuna düşüyordu. ...1925 yılında İran'da yeni bir dönem başladı. Kaçar Hanedanlığı'nın son bulmasıyla Rıza Han kendini Rıza Şah Pehlevi ilan ederek tahta çıktı.
Rıza Şah, çağdaşı Mustafa Kemal Atatürk'ten derinden etkilenmişti. Aynı Atatürk gibi o da ülkesini çağdaşlaştırmak, Batı karşısında dik durabilecek güçlü bir devlet kurmak istiyordu. Ülkesinde bir cumhuriyet kurmayı bile düşünüyordu. Ancak burada devreye İngiliz diplomasisinin inceliği girdi. Açıkça buna karşı çıkmak yerine daha sinsi bir yöntem geliştirdiler. İran'daki mollaları ve dini liderleri destekleyerek reform karşıtı bir blok oluşturdular. Böylece Şah, cumhuriyet hayalini ertelemek zorunda kaldı. Buna rağmen Rıza Şah köklü reformlara imza attı. Kadınların zorla örtünmesini yasakladı. Medreseleri kapatarak modern eğitim kurumları açtı. Batı tarzı hukuk sistemini benimsedi. Ülke çapında demiryolu ağları inşa etti. Gençleri eğitim almaları için Avrupa'ya gönderdi. Bu reformlar bir yandan İran'ı modernleştirirken diğer yandan toplumda derin çatlaklar yarattı. Özellikle dindar kesim bu batılılaşma hamlesine karşı güçlü bir direniş gösterdi. Bu direnişin merkezinde mollalar vardı. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde İran'ın stratejik konumu onu tekrar hedef tahtasına oturttu. Sovyetler ve İngilizler Nazi Almanyası'na yakınlaşma bahanesiyle 1941'de İran'ı işgal ettiler. Rıza Şah istifa etmek ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Tek isteği oğlu Muhammed Rıza'nın tahta geçmesiydi. Britanya bu isteği kabul etti ve Rıza Pehlevi 1941 yılında Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'a sürgün edildi. 1944 yılında da şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. Ve böylece İran'ın kaderini değiştirecek 2. Pehlevi dönemi başladı. Muhammed Rıza Pehlevi, babasının aksine İngiliz ve Amerikan çıkarlarına çok daha fazla boyun eğdi. Onun döneminde İran, giderek Batı'nın Orta Doğu'daki en sadık müttefiki haline gelecekti. Bu dönüşüm, İran halkının gözünde ulusal onurun zedelenmesi anlamına geliyordu ve oluşan çatlak hızla büyüyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrası İran yeni bir siyasi uyanışın eşiğindeydi. Savaş sırasında müttefikler tarafından işgal edilmiş, kaynakları sömürülmüş ve ulusal gururu zedelenmişti. Bu ortamda İran siyasetinde yeni bir isim parlamaya başladı. Doktor Muhammed Musaddık. Avrupa'da eğitim görmüş, milliyetçi düşüncelere sahip bir hukukçu olan Musaddık, İran parlamentosunda güçlü bir muhalefet oluşturdu. Tek bir hedefi vardı: İran'ın doğal kaynaklarını İranlıların kontrolüne geri vermek. İran'ın petrolü İranlılarındır sloganıyla halkın desteğini kazanan Musaddık, 1951'de tarihi bir adım attı. Muhalefetin desteğini alarak meclisten geçirdiği yasayla İran petrol endüstrisini millileştirdi. Artık Anglo-Persian Oil Company'nin ve İran petrolleri üzerindeki tekeli tamamen sona ermişti. Bu karar İran halkı tarafından büyük bir zafer olarak karşılandı. Sokaklarda kutlamalar yapılıyor, Musaddık'ın posterleri taşınıyordu. Genç Şah Muhammed Rıza Pehlevi bile halkın baskısı karşısında geri adım atarak Musaddık'ı başbakan olarak atamak zorunda kaldı. Ancak İngiltere için bu kabul edilemez bir darbeydi. Kendilerinin olamayan petrolden İran'ın da faydalanmasına engel olmak istediler. Böylece İran petrollerine dünya çapında ambargo uygulanmasını sağladılar. İran'daki tüm tesislerde çalışan teknik personellerini geri çektiler. Petrol İran'a aitti ama İran kendi petrolünü çıkaramaz ve satamaz hale gelmişti. Petrol kriziyle birlikte ülkede ekonomik kriz derinleştikçe Başbakan Musaddık da daha radikal adımlar atmaya başladı. Şah'ın yetkileri kısıtlandı, hükümetin ordu üzerindeki kontrolü arttırıldı. Bu durum sarayın ve batılı güçlerin endişelerini daha da arttıracaktı. İşte tam bu noktada sahneye yepyeni bir oyuncu çıktı: Amerika Birleşik Devletleri. Soğuk Savaş'ın erken dönemlerinde Amerika için İran stratejik bir öneme sahipti. Sovyetler Birliği'ne komşu olan bu ülke, komünizmin yayılmasını engelleyecek bir tampon bölge olabilirdi. Ancak Musaddık'ın milliyetçi politikaları ve petrol endüstrisini millileştirmesi Washington'da alarm zillerinin çalmasına sebep oldu. Ya İran Sovyet etkisi altına girerse ne olacaktı? İran'ın tüm petrolü Moskova'ya akarsa Batı dünyası nasıl bir duruma düşerdi? Dönemin Amerikan Başkanı Eisenhower ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Musaddık'ın devrilmesi için gizli bir plan hazırladılar. Bu planın kod adı Ajax operasyonuydu. Bu operasyon, yeni kurulan CIA'in ilk büyük operasyonlarından biri olacaktı. Plan basitti: İran'daki muhalifleri finanse etmek, ordudaki sadık subayları harekete geçirmek
sokaklarda kargaşa yaratmak ve Şah'ı yeniden tam yetkiyle başa geçirmek. Ağustos 1953'te harekete geçildi. Rüşvetle satın alınan kalabalıklar, sahte komünist protestocular, CIA'nin finanse ettiği medya. Operasyon adeta bir tiyatro sahnesindeki gibi kusursuz ilerliyor, İran halkı gerçek ve kurguyu ayırt edemiyordu. 19 Ağustos 1953'te Şah yanlısı emekli General Fazlullah Zahedi önderliğindeki ordu birlikleri Başbakan Musaddık'ın resmi konutunu bombaladı ve Musaddık kendisini linç etmek isteyenlerin elinden kıl payı kurtuldu. Ardından da General Zahedi'nin karargahına teslim oldu. Kargaşa sırasında güvenlik için Roma'ya kaçırılan Şah ülkesine geri döndü. Zahedi'yi başbakan olarak atadı ve eskisinden daha güçlü bir şekilde tahtına geri oturdu. Musaddık ise yargılanıp hapse atıldı ve sonraki yıllarda ev hapsinde tutuldu. İran'ın demokratikleşme umutları, petrolü millileştirme rüyası ve bağımsızlık hayalleri tek bir operasyonla yerle bir olmuştu. Bu darbe İran tarihinde derin bir yara açtı. İranlıların kolektif hafızasına Batı emperyalizminin ihaneti olarak kazındı. Ve bu yaranın izi yıllar sonra 1979 İslam devriminin ideolojik temelini oluşturacaktı. Amerika penceresinden bakıldığında ise bu operasyon büyük bir başarıydı. Şah artık Washington'ın tam ve sadık bir müttefiği haline gelmişti. İran petrolleri yeniden uluslararası şirketlere açılmıştı. Ve Amerika, İran'da yarım yüzyıl sürecek nüfuzunun temellerini atmıştı. Ancak hiç kimse bu müdahalenin ileride yaratacağı fırtınayı öngöremedi. Darbe sonrası Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin iktidarı artık sarsılamazdı. Amerikan ve İngiliz desteğiyle tahtını sağlamlaştıran Şah, ülkesini hızla batıya entegre etme yoluna gitti. 1957 yılında Amerika ile barış için atom anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma, İran'ın nükleer enerji alanında Amerika'dan destek almasını sağlayacaktı. 1967'de İran Atom Enerjisi Kurumu kuruldu ve Amerika, İran'a 5 megawattlık bir nükleer araştırma reaktörü temin etti. Amerikalı uzmanlar İranlı bilim insanlarını eğitiyor, nükleer teknoloji transferi yapıyordu. Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1977'de İran'ı ziyaret ettiğinde Şah'ı Orta Doğu'daki istikrar adası olarak nitelendirecekti. İki ülke arasındaki ilişkiler tarihinin en yüksek seviyesindeydi. Fakat biz şimdi 1960'ların başına dönelim. İran'da dramatik bir değişim rüzgarı esiyordu. Şah, iktidarını sağlamlaştırmak için 1961'de meclisi dağıttı ve tek adam yönetimine geçti. Ardından 1963'te Batılı danışmanlarının önerisiyle Beyaz Devrim adını verdiği kapsamlı bir modernleşme programını ilan etti. Kağıt üzerinde oldukça ilerici görünen bu program, toprak reformu, kadın hakları, sanayileşme ve okuryazarlığın arttırılması gibi adımları içeriyordu. Ancak bu reformların uygulanışı İran toplumunun dokusunu sarsacaktı. Çünkü toplum böyle bir değişime ayak uydurabilecek gibi görünmüyordu. Toprak reformu, büyük toprak sahiplerinin gücünü kırarken kırsal kesimden kentlere doğru kontrolsüz bir göç dalgası yarattı. Tahran, Tebriz, İsfahan gibi büyük şehirlerin etrafında modern yaşamın nimetlerinden mahrum kalan yoksul gecekondu mahalleleri türedi. Bu kitleler ne geleneksel yaşam biçimlerini sürdürebiliyor ne de modern kent hayatına adapte olabiliyorlardı. Yaşadıkları kültürel şok ve ekonomik zorluklar onları dini liderlerin vaazlarında teselli aramaya yöneltti. İşte tam bu noktada Kum kentindeki bir din adamı muhalefetin sembolü haline gelmeye başladı. Ruhullah Humeyni. Keskin zekası ve etkileyici hitabetiyle tanınan Humeyni, reform paketini Amerikan planı olarak nitelendiriyor, Şah'ı da Amerika'nın kuklası olmakla suçluyordu. Beyaz devrimdeki tek beyaz sarayın duvarlarıdır sözü muhalefetin sloganı haline geldi. Humeyni'nin Aşura günü yaptığı ateşli konuşma ülke çapında büyük bir protestoyu tetikledi. Şah onu tutuklattı ancak artan baskılar sonucu 1964'te serbest bırakmak zorunda kaldı. Humeyni'nin sesini susturamayan Şah en sonunda onu ülkeden sürgün etmeye karar verdi. 4 Kasım 1964'te önce Türkiye'ye sonra Irak'ın Necef kentine gönderilen Humeyni sürgünde dahi muhalefetini sürdürdü. Humeyni tam 11 ay boyunca Bursa'da kaldı. Bu sırada kasetlere kaydedilen vaazları İran'a kaçak yollarla sokuluyor, elden ele dolaşıyordu. Bu kasetlerde Humeyni özellikle iki hedef belirledi. Büyük şeytan olarak nitelediği Amerika ve küçük şeytan adını verdiği İsrail. Bu iki ülke
ve onların maşası olan Şah, İran'ın bağımsızlığını ve İslami kimliğini tehdit eden düşmanlar olarak tanımlandı. Hümeyni'nin mesajları sadece muhafazakar kesimde değil, Amerikan emperyalizmine karşı olan solcular ve milliyetçiler arasında da yankı buldu. Böylece Hümeyni, farklı ideolojilerden insanların Şah'a karşı birleşmesinin sembolü haline geldi. ...1973 yılı dünya ekonomisinde bir dönüm noktasıydı. Yom Kipur Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı'nın ardından petrol ihraç eden ülkeler örgütü ya da kısa adıyla OPEC ülkeleri petrol fiyatlarını 4 katına çıkardı ve İsrail'i destekleyen ülkelere ambargo uygulamaya başladı. Bu petrol şoku Batı ekonomilerini sarsarken İran için muazzam bir kazanç kapısı oldu. Ülkeye akan dolarlar, Şah'ın vizyonuna göre İran'ı Asya'nın Japonya'sı yapacak büyük projelere, lüks saraylara ve silah alımlarına harcandı. Şah, New York Times'e verdiği ünlü röportajında adeta meydan okudu. Petrolün fiyatı tabii ki artacak. Hem de nasıl? Siz bize sattığınız buğdayın fiyatını %300 arttırdınız. Aynı durum şeker ve çimentoda da geçerli. Bizim ham petrolümüzü alıyor, onu rafine ettikten sonra tekrar bize 100 katı fiyata satıyorsunuz. Bundan sonra adil olan bize petrol için daha fazla ödeme yapmanızdır. Diyelim ki 10 kat daha. Bu sözler Batı'da tepkiyle karşılanırken İran'da ise Şah'ın ülkeyi zenginleştireceği beklentisini yarattı. Ancak gerçek çok farklıydı. Petrol zenginliği toplumun geniş kesimlerine değil, saray çevresine ve yeni oluşan elit sınıfa akıyordu. Tahran'ın kuzeyindeki lüks semtlerde şampanya ve havyar partileri düzenlenirken güneydeki gecekondu mahallelerinde temel altyapı olanakları bile yoktu. Bu dönemde enflasyon patladı. Konut krizi derinleşti. İşsizlik arttı. Şah ve çevresi halkın yaşadığı sorunları görmezden geliyordu. Amerika'dan alınan sofistike silah sistemlerine milyonlarca dolar harcanırken halkın temel ihtiyaçları karşılanamıyordu. Şah'ın kurduğu SAVAK adlı gizli polis örgütü ise her türlü muhalefeti acımasızca bastırıyordu. İşkenceler, gözaltında ortadan kaybolanlar ve yargısız infazlar adeta rejimin gündelik uygulamaları haline gelmişti. Bu koşullar altında Hümeyni'nin mesajları halk arasında daha da güçlü bir şekilde yankı buluyordu. Sürgünde olmasına rağmen sesi İran'ın her köşesine ulaşıyordu ve İran için fırtına bulutları ufukta belirmeye başlamıştı. ...1978 yılı başında muhafazakar bir gazetede Hümeyni'yi hedef alan bir makale yayımlandı. Bu bardağa taşıran son damla oldu. Kum kentinde başlayan protestolar polisin ateş açmasıyla kanlı bir çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. Ve devrim öncesi protestolar kendi ritmini buldu. Protesto gösterileri, şiddetle bastırılma, ölenleri anma törenleri, yani yeni protestolar ve yeni şiddet dalgası. 1978 ortalarında Irak lideri Saddam Hüseyin, İran'la ilişkilerini bozmamak için Hümeyni'yi ülkesinden kovdu. Bunun üzerine Hümeyni Paris'e yerleşti. Bu durum ironik bir şekilde ona daha fazla görünürlük sağladı. Batılı gazeteciler karizmatik buldukları bu liderle röportajlar yapıyor, onun mesajını dünyaya iletiyorlardı. Şii liderin etrafında birleşenler Şah'ın batılılaşma hamlelerini tamamen İslam'a karşı buluyor ve tümden reddediyorlardı. İran'da ise sokaklar alev alevdi. 1978'de Jale Meydanı'nda yaşanan ve Kara Cuma olarak anılan olayda ordu göstericileri ateş açtı. Yüzlerce kişi öldü. Bu katliam rejime olan öfkeyi daha da arttırdı. Protestolar artık sadece muhafazakar kesimle sınırlı değildi. Aydınlar, öğrenciler, işçiler, kadınlar, toplumun her kesimi sokaklara dökülmüştü. Petrol işçilerinin grevi ekonomiyi felç etti. Bankalar kapandı, kamu hizmetleri durdu. Şah önce sıkı yönetim ilan etti. Sonra reformlar vaat etti. Ardından sivil bir hükümet kurdu. Ancak artık çok geçti. Amerikan Başkanı Carter bile Şah'a reform yapmasını tavsiye ediyordu. Ancak halk artık reform değil, rejimin tümden değişmesini istiyordu. 16 Ocak 1979'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ailesi ve yakın çevresiyle birlikte İran'ı terk etti. Resmi açıklamada tatil için gittiği söylense de bu dönüşü olmayan bir gidişti. 2500 yıllık İran monarşisi böylece fiilen sona erdi. 1 Şubat 1979 Tahran Havalimanı
tarihinin belki de gördüğü en kalabalık karşılama töreninde sahne oluyordu. Milyonlarca İranlı 15 yıllık sürgünden dönen bir din adamını adeta bir kurtarıcı gibi karşılıyordu. Ayetullah Humeyni uçaktan inerken yüzünde ne bir zafer sevinci ne de bir coşku vardı. Sadece soğuk, kararlı ve hesaplı bir bakış. Çünkü yapmak üzere olduğu şey sadece bir rejim değişikliği olmayacaktı. Hedefinde mutlak bir toplum mühendisliği vardı. 2 ay içinde yapılan İslam Cumhuriyeti referandumu %98 oyla kabul edildi. Artık İran'da yeni bir dönem başlamıştı. Velayeti fakih dönemi. Yani din alimlerinin yönetimi. Ancak çok geçmeden Humeyni'nin özgürlük vaadinin sadece şeriat kurallarına bağlı kalmak şartıyla geçerli olduğu anlaşıldı. Fransız düşünür Danton'un giyotine giderken söylediği o meşhur söz sanki İran için zikredilmişti. Her devrim önce kendi evlatlarını yer. İran'da da tam olarak böyle oldu. Humeyni yönetimi daha birkaç gün öncesine kadar Şah'a karşı omuz omuza mücadele ettiği solcuları, aydınları ve liberalleri can düşmanı belledi. Üniversiteler devrimin ilk hedeflerinden biri oldu. Kültürel devrim adı altında kampüsler basıldı, Batı düşüncesinden etkilenen akademisyenler ve öğrenciler tasfiye edildi. Humeyni, kurdukları İslam düzeninde ne Doğu'yla ne de Batı'yla bağlantısı olan entelektüellere yer olmadığını açıkça söylüyordu. Takip eden cadı avında binlerce aydın, öğrenci ve akademisyen ya hapsedildi, ya idam edildi ya da sürgüne gönderildi. Kampüslerde çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralandı, onlarcası hayatını kaybetti. İran'ın entelektüel birikimi bir gecede yok edilmişti. Devam eden süreçte devrim muhafızları adı verilen özel bir ordu kuruldu. Bu ordu ne düzenli orduya ne de sivil otoriteye bağlıydı. Doğrudan Humeyni'ye rapor veriyordu. Görevleri devrimi korumak ve şeriat kurallarının uygulanmasını sağlamaktı. Kadınlar içinse durum tarihin her döneminde olduğu gibi daha da acıydı. Pehlevi döneminde elde edilen hakların tamamı bir kalemde silindi. Zorunlu örtünme geri geldi. Kamusal alandaki varlıkları tamamen kısıtlandı, hukuki statüleri değişti. Şah döneminde yargıç olan kadınlar artık sadece mahkeme katipliği yapabiliyordu. Düşünsenize bir gece önce yargıçsınız, ertesi gün katip. Batı kültürüne ait her şey yasaklandı. Müzik, film, kitap, hatta bazı spor dalları bile. Şeriat kuralları gündelik hayatın her alanına nüfuz etti. İran adeta orta çağa geri dönmüştü. Ve tüm bu dönüşümün hedefinde tek bir düşman vardı: Amerika. Humeyni'nin gözünde Amerika büyük şeytandı. Şah'ı desteklemekle kalmamış, İran'ın bağımsızlığını ve İslami kimliğini de yok etmeye çalışmıştı. Uzun yıllardır dost ve müttefik olan Amerika ve İran çok kısa süre içinde birbirlerinin can düşmanı haline geldiler. Ancak ipleri tamamen koparan ve günümüze kadar diplomatik ilişkileri yok eden gelişme henüz yaşanmamıştı. İran'dan kaçtıktan sonra ailesiyle birlikte Mısır'a giden ve kısa süreli olarak Fas, Bahamalar ve Meksika'da kalan Muhammed Rıza, pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi olması gerekiyordu. Amerikalı yetkililer tedavi olması için kendisini ülkelerine davet ettiler. Fakat bu davetin Tahran'daki yankısı çok büyük oldu. Devrik Şah'ın İran'a derhal iade edilmesini isteyen Humeyni yanlısı öğrenciler 4 Kasım 1979'da Tahran'daki Amerikan elçiliğine büyük bir baskın düzenlediler. Humeyni'nin onayıyla gerçekleşen bu baskın sonucunda elçilikte bulunan 52 Amerikalı diplomat rehin alındı. Öğrencilerin talebi açıktı. Şah'ın derhal kendilerine iadesini istiyorlardı. Fakat bu talep Amerika'dan karşılık bulmadı. Bunun yerine Amerika başarısız bir dizi operasyon düzenledi. 1980 yılında da İran'la olan tüm diplomatik bağlarını kopardı. Amerikalı diplomatlar 444 gün boyunca İran tarafından rehin tutuldu. Dünyanın en uzun süren rehine vakası olarak tarihe geçen bu olayın perde arkasında yaşanan gizli bir kurtarma yıllar sonra açığa çıkacaktı. 2007 yılında CIA'nin operasyon sorumlusu Tony Mendes'in yazdığı kitapla ortaya çıkan gizli bilgi Ben Affleck tarafından beyaz perdeye aktarıldı. İlgilenenler için Operasyon Argo adlı filmde elçilik baskınından kurtarılan 6 Amerikalı diplomatın Kanada Büyükelçisi'nin evinde saklanması ve nihayetinde ülkeden kaçırılması anlatılıyor. Peki nasıl oldu da yıllarca Orta Doğu'nun jandarması olarak görev yapan İran, Amerika'nın en büyük kabusuna dönüştü? Devrim sonrası İran'da neler yaşandı? Rehine krizinin perde arkasında hangi pazarlıklar döndü? Humeyni, devrimin diğer ortaklarını nasıl tasfiye etti?
İran-Irak Savaşı nasıl patlak verdi ve Amerika neden Saddam'ı destekledi? Bu soruların cevapları ve iki ülke arasındaki düşmanlığın derinleştiği yılların hikayesi bir sonraki videomuzun konusu olsun. Çünkü 1979 İran devrimi sadece bir rejimin çöküşü değil, dünya dengesini değiştiren, bugünkü Orta Doğu'nun şekillenmesinde kritik rol oynayan bir dönüm noktasıydı. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İki ülke arasındaki diplomatik savaşın nasıl kanlı bir çatışmaya dönüştüğünü görmek için bir sonraki videoda buluşalım. Hoşça kalın.